Bir saniye şu an çok heyecanlandım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Allah. Giriş yapmaktan nefret. Ben giriş yapmayı gerçekten beceremiyorum, tamam mı? Ama o gün arkadaşımla konuştuk. Videomu izlemiş ve şey dedi. Neden giriş yapmayı sevmiyorsun ki dedi. Giriş yapmak önemli. İzleyicileri daha çok videoya hani bağlıyor izlemeleri için falan. Ama yemin ederim giriş yapmayı sevmiyorum. O yüzden hoş geldiniz. Sadece bunu söyleyebilirim gerçekten. Gerçekten giriş yapmamı istiyorsanız kusura bakmayın. Hala bu konuda çaylağım ve nasıl giriş yapmam gerektiğini bilmiyorum. Her neyse. Videoya hoş geldiniz. Böyle diyeyim bari. Neyse. Geçen videonun altına gelen yorumlar hakkında konuşmak istiyorum. Geçen videonun altına o kadar tatlı, o kadar mükemmel yorumlar geldi ki hangi birinden bahsedeceğimi bilmiyorum. Özellikle bir tanesi vardı ki ben gerçekten onda ağladım diyebilirim. Çünkü gerçekten hani hala insanların hiçbir beklentisi olmadan yani bir çıkarı falan olmadan başka hatta tanımadıkları bir insana karşı öyle tatlı yorumlarda bulunmaları, onu motive etmek için ya da kendini iyi hissetmesi için bir nebze olsun bir şeyler yazarak hani onun kendi hissetmesi için çabalamaları beni gerçekten çok etkiledi. Her birinize gerçekten çok teşekkür ederim. Sesim neden titriyor? Her birinize gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için ne dilediyseniz iki katı sizin olsun gerçekten. O kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar güzel yorumlar aldım ki hani yorumları okurken böyle kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ha böyle içinde kelebekler uçar ya ya böyle içim bir hoş olur. Öyle oluyordum yorumları okurken gerçekten. Her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum o yorumlar için falan. Öyle yani. Teşekkür ederim. Dur konuya girmeden önce şey de söyleyeyim o zaman çünkü bence bunu duymayı hak ediyorsunuzdur. Sınav bok gibi geçti. Sınav iğrenç geçti ama umurumda değil. Yani çünkü ben dediğim gibi elimden geleni yaptım. Sınav haftam zaten rezalet geçti. Şu an sadece istediğim tek şey sınav sonuçları açıklana kadar kafamı dinlemek ve biraz olsun kendimi anlamaya çalışmak. Bu konu hakkında çok da konuşmayı düşünmüyorum fazla. Ya, öyle söylemek istedim. Ve bugün aslında yaşadığım zorbalıklar hakkında konuşmak istiyorum. Şu yaşıma kadar yaşadığım zorbalıklar ve bu zorbalıkları yaşarken bende kalan etkileri, travmalarından falan bahsetmek istiyorum. Aslında hastalığımla ilgili çektiğim bir video var. Duruyor. Ham hali bir saat. Yani editlersem falan bir 40-45 dakikayı indirebilirim ama o videoda biraz ağır konuştuğum için yüklemeye biraz çekiniyorum. Hani yüklersem bir şey olur mu falan diye. Çünkü baya hani beni aşağılayan insanlara onun dışında hani içimde biriktirdiğim birçok şeyi böyle löps diye söylemişim ve hani bilmiyorum yükleyip yüklememe konusunda kararsın. Editlersem koyarım zaten. Yüklerim belki bilmiyorum. Ben Stringoidromyeli hastasıyım. Yaklaşık 3 yıldır falan oldu herhalde. İlk Stringoidromyeli hastası olduğumu öğrendiğim zaman aslında bu hastalığın ne olduğunu bile bilmiyordum. Hani neymiş, neyin nesiymiş falan filan doktorlar da beni bilgilendirmemişti zaten. Doktorlarla ayrı bir e, sorunum var ve hani çevremdeki insanlar benim hani Sjögren's hastası olduğu, hastalığına sahip olduğumu öğrendikten sonra açıkçası beni zorbalamaya başladılar. Asla empati kurmadılar. Bu arada Sjögren's dünyada nadir görülen bir hastalık ve ilaçla tedavisi yok. Tedavi de zaten eğer iyi doktorlara denk gelmezse ölüme kadar gidebiliyor falan. Yani o yüzden doktorlara gitmeyi çok fazla tercih etmiyorum. İyi bir doktor bulana kadar. Yani canımı yerde bulmadım en azından bunu söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi ben doktorlardan alacağım şeyi aldım. O yüzden güvenemiyorum. Bana bu teşhis konulduktan sonra hani insanlar artık yavaş yavaş benim bu hastalığa sahip olduğumu söylemeye falan başladığımızda
İnsanlar beni zorbalamaya başladılar ve asla empati kurmadılar ve üstüne beni suçladılar. Hani bu hastalığı sen işte şey ettin. Bu hastalığı sen kendi kendine çıkardın falan. Benim çevremdeki insanlar biraz cahil. Bunu söyleyeyim. Mesela Strongyloid gerçekten kötü bir hastalık. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Hani kendim çektiğim için biliyorum. Rezalet ötesi bir şey. Hala belirtilerini görmeye devam ediyorum ve yani ölüme kadar benimle beraber yaşayacak eğer doğru dürüst kendime bakmazsam falan filan. Hiç unutmuyorum hastalığımı artık insanlara yavaş yavaş hani hayat insanlar dediğimde işte teyze, dayı, anneanne falan. Hani onları açıklamaya çalıştığım zaman hiç unutmuyorum teyzem bana şey demişti. Sen işte çok yaramazlık yapıyordun. İşte bizi üzüyordun. Bizi üzdüğün için Allah seni bu hastalıkla cezalandırdı. İşte sen bunu hak ediyorsun falan demişti böyle. Ve ben ağlamıştım. Benim ağladığımı gördüğü halde beni üzmek için bu tür şeyleri söylemeye devam ediyordu. Yani benim çevremdeki insanlar gerçekten zorba. Normalde eğer bir araya geldiğim zaman onlarla konuşuyorsak konu ben oluyorum ve beni aşağılıyorlar. Ve ben ağladım. Benim ağladığımı gördüğü halde asla hani şey demedi. Hayır neden böyle söylüyorum işte. Günah falan. Asla benimle empati kurmadı. Asla. Hani ne alaka işte. Böyle bir şey nasıl söylemeye cüret ederim falan filan diye asla düşünmedim. Ve ben onun hani bu zorbalığa maruz kaldıktan sonra hani bana bu şeyi söyledikten sonra ben gerçekten şey diye düşünmeye başladım. Aa tamam o zaman. Bu arada ben 11 yaşındayken bu hastalığın belirtilerini görmeye başlamıştım ve o zaman hani daha yeni yeni aklım bir şeylere ermeye başlıyordu falan filan. Bazı şeylerin doğru olmadığını bilsem bile hani eğer küçükseniz konuşmaya hakkınız yok. Büyükler ne diyorsa doğru olan odur. Ama ben hani bazı şeyleri sorguluyordum. Hani şey diyordum. Hani dünyada bu kadar kötülük varken, bu kadar şey varken ben sırf bir çocuk olduğum için ve yaramazlık yaptığım için mi gerçekten yaratıcı beni bununla sınıyor falan diye. Bunu düşünüyordum ama sonra kimsenin beni umursamadığını ve hani ağladığımı falan gördükleri halde, canımın acıdığını gördükleri halde empati kurmadıkları zaman ben bu sefer kendi kendime şey demeye başladım. Ha o zaman demek ki gerçekten de bunu hak ediyorum. Her bir şey olur ya. Şöyle düşünün, şu psikolojiyle giden hani diyelim ki bir düşünceniz vardır ve onu savunursunuz. Mesela diyelim ki doğru olan sizin için diyelim ki bu birse birdir. Ama mesela diyelim ki aynı zihniyete sahip insanlarla beraberseniz ve o kişiler sizin yani sizinle vakit geçire geçire sizin de hani düşüncelerinizi hani istemeseniz bile değiştirmeye başlar. Benimki de hani o misal. Hayır bu birse hayır bu iki diyorlar ve hani artık düşüncen değişmeye başlıyor. Ve ben hani şey diye düşünmeye başladım. Aa tamam o zaman gerçekten de ben yaramazlık yaptığım için ve onları üzdüğüm için cezalandırıldım falan diye. Ama bunu halbuki şey için söylemişlerdi. Hani artık hep onların sözünü dinleyeyim. Onların sözünden çıkmayayım. Onlar ne derse o olsun. Ha, bir nevi beni köleleştirmeye çalışıyorlardı falan. Daha 11 yaşındaki bir kız. Her neyse. Ve ben hani bundan sonra biraz daha aklım bazı şeylere ermeye başlayınca, onlara gereken cevabını falan vermeye başlayınca yine kötü taraf ben oldum. Yine sen bunu hak ediyordun, sen şunu falan filan. Ama onlar hastalanınca ya Allah vergisi. Allah bizi sınıyor sadece. İşte ne kadar çok sınanırsan o kadar iyi bir kulsundur falan filan tarzına getiriyorlardı böyle. İnsanlara işte canımın acıdığını, bazı şeyleri istesem bile yapamayacağımı falan filan diye anlatmaya çalıştığım zaman insanlar beni dinlemeden direkt hani şey yapıyorlar. Bizim de canımız acıyor. Biz de işte böyleyiz, şöyleyiz. Benim de sırtım ağrıyor ama ben bahsediyor muyum? Ya da benim de bacağım ağrıyor. Ben bahsediyor muyum falan filan diye kendileriyle böyle bir kıyaslama haline sokuyorlardı ve hani şey diyor sen gençsin, sen bunun üstesinden gelebilirsin falan filan deyip hani asla beni dinlemeden konuyu kestirip atmaya çalışıyorlardı. Tabii insanlar böyle yapmaya başladığı zaman ben artık hani şey dedim hani dil dökmeye gerek yok ne anlatırsam anlatayım boş. Beni dinlemeyecekler ve kendi bildiklerini yapacaklar
onu empoze edecekler buraya falan diye. Ve zaten de öyle de oldu. Ondan sonra ben içime kapanmaya, insanlarla konuşmamaya ve kendi kendime yetmeye çalıştım bazı şeylere. Ve şu an yani hala zorbalanıyorum. Hala kırılan bir özgüvenim var. Onu toparlamaya çalışıyorum. Kendimi sevemiyorum maalesef. İnsanlar hani onlar tarafından çok fazla zorbalığa uğradığım için. Daha çok şey var ama şu an hani neyin nereden bahsedeceğimi bilmiyorum. Hani kısıtlı bir vaktim var. Şu an dışarı çıkmam gerekiyor. Çıkmadan önce hani anlatayım dedim. Ve mesela beni zorbalayan kişilerin kendi çocukları da var. Ve hani onların çocuklarını biri zorbaladığı zaman bu arada hani şey demiyorum, asla şey demiyorum. Hani beni zorbaladılarsa onlar da işte zorbalanmayı hak ediyor ya da onların çocukları da zorbalanmayı hak ediyor. Benim böyle bir şeyim yok. Sadece anlatmak istediğim şey mesela onların çocukları zorbalığa uğradığı zaman hani direkt kıyameti koparıyorlar. Hayır böyle olmaz, şöyle olmaz falan diye hemen hak savunmaya, haklarını aramaya başlıyorlar falan. Ama hani söz konusu ben olduğum zaman asla şey değil, ben hak ediyorum çünkü. Onun dışında mesela burada anlatamayacağım çok daha fazla zorbalıklara maruz kaldım ve kısacası hayatın her yerinde zorbalık var. Nereye gidersen git, ister aile için, akrabalar, iş yeri, okul, her yerde zorbalık var ve o zorbalığı yapan insanlar yarınlar yokmuşçasına, sanki onların başına gelmeyecekmişçesine bunları hani günlük bir kafayla yapıyorlar ve o zorbalığa uğrattıkları kişinin yıllar içerisinde onunla nasıl baş edeceğini veya neler yaşayacağını bilmiyorlar. Kimleri var ki intihara kadar gidiyor. Siz de okumuşsunuzdur da görmüşsünüzdür de. Yani demem o ki eğer bu videoyu izliyorsanız veya zorbalığa uğradıysanız onları takmayın. Yani evet hani şeyden bahsetmek kolay. Ya boş ver. Yani geçer falan, falan. Böyle bahsetmek kolay. Ama hani işi icraate geçirmek veya hani sende bıraktı o travmayı bilmeden hani yavaş yavaş o zorbalığı atlatmaya çalışmak tabii ki de kolay değil. Çok zor. Hani ben kendim dediğim gibi zorbalığa maruz kalmış biri olarak söylüyorum bunları. Ama dediğim gibi siz de ben de elimizden geldiğince bunu yenmeye çalışacağız. Asla şey demiyorum bu arada. Ya kolay işte atlatılır falan. Aranızda zorbalığa uğrayanlar varsa veya zorbalık yapmayı seven varsa yapmayın bunu. Çünkü karşı tarafta nasıl bir etki bıraktığınızı bilmiyorsunuz. O kişinin nasıl yani o senden sonra senin yaptığın o zorbalıktan sonra nasıl bir hayat yaşayacağını bilmiyorsun. Eğer aranızda zorbalık yapmaya yatkın insanlar varsa yapmayın. Zorbalığa maruz kalmış insanlar da varsa, eğer imkanınız varsa isterseniz bir psikiyatriste gidin ya da destek alın. Ben alamıyorum. Ya da güvendiğiniz biri varsa onu anlatmaya çalışın. Ya da içinizi dökmek istiyorsanız yorumların altına yazabilirsiniz. Benim aklıma gelen olursa ben dediğim gibi yazacağım zaten alta. Kimsenin sizi üzmesine, kırmasına, bir hiçmişsiniz gibi davranmasına izin vermeyin. Çünkü siz gerçekten biriciksiniz. En güzel hayatı, en iyi hayatı yaşamayı hak ediyorsunuz. Hani dediğim gibi coğrafya kaderdir. Lanet olsun bu sözden gerçekten nefret ediyorum ama öyle. Türkiye'de yaşıyorsanız normal bir hayat yaşamak bile lüks oluyor. Hani yani normal hayatımı yaşayayım öleyim anladın mı? Ama hayır. Ona bile müsaade yok. Bunu söylüyorum diye belki insanlar hani ülkesini sevmiyor, kötülüyor, lanet olsun falan diye düşünüyor olabilir. Hayır. Biz bu ülkenin gençleriyiz ve sizden sonra bu ülke bize emanet. Bu ülkenin en çok iyiliğini isteyen kişiler yine bizleriz. Ve ülkenin böyle boktan gidişatı benim gibi birçok kişiyi de üzüyor ve bunu dile getirmek bence bu kadar da zor olmamalı. Sadece bunu söylemek istiyorum ya da yani ülkemle ilgili bir problemim yok eğer yanlış anlayan falan olursa. Ya ülkenin kötülüyorsun falan. Hayır. Ülkemi kötülemiyorum. Ülkemi seviyorum. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. O yüzden zaten dediğim gibi normal bir insan gibi yaşamak bile bu ülkede zor. O yüzden hani dilerim ki en güzel hayatı yaşarsınız, istediğiniz yerlerde olursunuz ve size verilen bu kısacık ömrü de dilediğinizce yaşarsınız. Hani dedim sadece tek dileğim bu. Hep beraber mutlu, mesut, istediğimiz yerlerde olarak yaşarız. Video biraz karışık oldu, bunun farkındayım. Ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Çok çok spontane.
spontele gelişti. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Dediğim gibi aklıma gelen başka şeyler olursa zaten yorumlarda yazarım. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Gerçekten tanımıyorum. Görmedim. Bilmiyorum ama sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Umarım en güzel hayatları yaşarsınız. Umarım çok güzel yerlerde olursunuz ve mutlu olursunuz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.